zormuş gibi görülen ama aslında çok kolay olan midye ve deniz kabuğu çanta yapımını adım adım detaylarıyla anlattığım videosu O Bizi Bu YouTube kanalında bulabilirsiniz. Şu an için deniz kabuğu videosu yayındadır. Haydi gelin birlikte öğrenelim. Merhabalar, O Bizi Bu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda viral olan bu istiridye ya da midye çantamın model anlatımını yapacağım. Modeli anlatıyorum. Ayrıca şu sapımızı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bunu tam olarak bitirmedim. Bakın bir tanesine ipim yetmedi. O yüzden sadece model anlatımını göstereceğim. İpim şöyle polyester makrome, bu kadar kaldığı için devamını yapamıyorum. Aldıktan sonra devam edeceğim tabii. Polyester makrome bir ipi biraz değişik bir şey var, yapısı var. Böyle ördükçe içe doğru kasıyor kendini. Büzüştürüyor daha doğrusu. Bunu öğrenenler zaten biliyordur. Şöyle çekiştirerek ütüleme yapmanıza gerek kalmıyor. Şöyle uçlarından çekiştirerek düzeltebilirsiniz. Çantamın boyutlarından bahsedecek olursam şöyle en geniş kısmında ölçüyorum. En geniş kısmı 26 santim ve uzunluğunu tam ortadan baktığım zaman 17 santim. 17 santim uzunluğu var. 26 santim de genişliği var. İçi gayet geniş oluyor. Şurayı bir çıt çıt yapabilirsiniz. İçine astar yapabilirsiniz. Ama bence astar hiç gerek yok. Şuraya bir tane çıt çıt yeterli olacaktır. Onun dışında kağıt iplikle örebilirsiniz. Rafyayla da çok hoş olacaktır. Yumuşatarak gayet kolay bir şekilde örgünüzü sağlayabilirsiniz. Benimle birlikte örecek olanlar için kolay gelsin, çabuk bitsin diyorum ve hemen videomuzu çekmeye başlayalım. Bir solukta örüp bitireceğimiz çantamızın yapımına başlıyoruz. Bir tane sihirli halkamızı yaptık. Bunun içine girdim ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Halkamızın içine tığım üzerine ipimi doladım. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın üstü ipimi doladım. İkili trabzan. Zincirle birlikte toplamda 14 tane ikili trabzanımız olacak. Şu an bakın zincirle birlikte 3 tane var. Toplamda 14 tane ikili trabzana ulaşana kadar devam ediyoruz. Tığımın üstüne ipimi doluyorum. Halkanın içinden geçiyorum. İpimi çektim. İkisini birlikte ikili trabzan birbirleri içinde bu şekilde. Şimdi toplamda 14 tane ikili trabzanımızı yapalım. 14 tane trabzanımızı yaptık. Alttaki kısa ip şöyle iyice çekiyoruz. Burayı böyle iyice daralttıktan sonra 3 tane zincir çekerek başladığımız noktaya tığımızı battık ve ipimizi buradan kaydırdık. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın üstüne ipimi doladım. Bakın şimdi bu trabzanımın üzerindeyim. 3 tane zincirle tığımın üstüne ipimi doladım. Trabzanımın şimdi etrafından dolanacağım. Kabartılar yapmaya başlıyoruz ilk etapta. Nasıl oluyor bu? Arkasından dolanacağım. Tığımla şöyle arkasına, yani önden girdim. Arkasından dolandım ve önden tekrardan çıkardım tığımı. 3 tane zincirimi çektim. Buradan girdim. Arkasından dolanıp buraya tekrardan geri geldim. İpimi buradan alıyorum ve bir tane ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doladım. Şimdi şu arkada görmüş olduğum ilk zincirin tepesine batıyorum ve ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doladım. Şimdi hemen yanındaki, bakın yukarıya battım. Şimdi altında bulunan trabzanımın önden girdim. Arkasından dolandım ve ipimi buradan geçirdim. Çekiyorum. Buraya bir tane ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doladım. Hemen bakın şurada yapmıştık. Arkasındakinin üzerindeki zincire batıyorum. Şu noktaya ve buraya ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doladım. Sıradaki trabzanımın arkasından dolanıyorum. Önden çıkardım tığımı. İpimi buradan aldım ve bir tane ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doladım. Bakın hemen peşi sıra gelen zincirimin tepesine batıyorum ve ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doladım. Şimdi şuradaki, bunların hepsinin arkasından dolanacağız sırayla. Şimdi bunun arkasından dolandım. İpimi buradan aldım. Bir tane ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doluyorum. Hemen sırasındaki trabzanımın tepesine batıyorum zincirine ve buraya bir tane ikili trabzan. Yani bir tane trabzanımın hem arkasından dolanıyorum hem üstüne batıyorum. Tığımın üstüne, şimdi en son arkasındaki yere batmıştık ve ikili trabzanımızı yapmıştık. Tığımın üstüne ipimi doladım. Sonra bir sonraki trabzanımın arkasından dolandım ve
bir tane kabartımı oluşturdum. Tığımın üstüne ipimi doladım. Şimdi bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum bakın. Hep aynı şeyi tekrarlıyoruz. Bir tane tepesine, bir tane çevresinden dolanarak aynı işlemi yapıyoruz. Sonra yanındakine dolandık. Trabzanımın arkasından dolandım. İpimi çektim ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane de üstüne bu şekilde 14 tane kabartı olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın şurada zaten yaptıklarım belli oluyor, yapmadıklarım da belli oluyor. Şuradaki kabartılarım oluştu. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kabartım oluştu. Şurada devamını da sağladıktan sonra istediğimiz sayıya ulaşacağız. 14 taneyi tamamlamamız gerekiyor bu şekilde. Tekrar kabartım yaptım ve arkasını şuradaki hemen yanındakinin tepesindeki zincirime batıyorum. Arkasındaki ikili trabzanı yapıyorum. Dolandık, tekrardan kabartı ve tekrardan tepe şeklinde saydığımızda 14 tane kabartımızın olması gerekiyor. Sıra sonuna geldik. Burada hep beraber teyit etmemiz lazım. Kabartılarımızı saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kabartım var. Şu arkadaki kısımda. Şimdi şöyle bir tane 14 tane olması gerekiyor. Bir tane daha kabartı yapmam lazım. Bakın şu ortada en sonda bulunan şuradaki herhangi bir işlem görmemiş. Onun arkasından dolanıyorum ve son olarak burada da bir adet kabartmamı yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım ve trabzanın arkasından dolanarak bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şu başlangıçta zincir çekmiştik zaten. O yüzden tekrardan arkasına işlem yapmamıza gerek yok. Şimdi şu zincirimizi çektiğimiz yerin şöyle boşluğuna girelim. Bu boşluğa girdik ve buradan bir tane ilmek kaydırma yaptık. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 3 zincirle yukarı çıktık. Tığımın üstüne ipimi doladım. Girdiğimiz boşluğa tekrardan giriyoruz ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane ikili trabzanımız olmuş oldu yan yana. Şimdi bu sırada 2 tane devam edeceğiz. Alt sırada bir tane kabartı, arkaya bir tane ikili trabzan. Bir tane kabartı, arkaya bir tane trabzanımız vardı. Bu sırada 2 tane trabzanımız, bir kabartımız, 2 tane kabartımız, bir kabartımız şeklinde devam edecek. 2 tane trabzanımızı yaptık. Tığımın üstüne ipimi doladım. Bakın zaten kabartının olduğu yerler belli oluyor. Öne çıkıyor. Şunlar arkadakiler, öndekiler zaten belli oluyor. Şimdi tekrardan aynı şeyi yapıyorum. 2 tane trabzanımı yaptım. Tığımın üstüne ipimi doladım. Kabartımın olduğu yerdeyim. Tığımı arkasından geçirdim ve buradan çekiyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi tekrardan bakın. Arkadaki bölgedeyim. Arkaya bir tane trabzan yapmıştık. Tığımın üstüne ipimi doladım. Arkadakine batıyorum. Arkadaki trabzanımın tepesine batıyorum. 1. Tığımın üstüne ipimi doladım. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Trabzanın tepesine. Ve 2. Yani burada 2 ile başladık. Bir tane kabartı yaptık. Yanına da 2 koyduk. Tığımın üstüne ipimi doladım. Yine kabartı yerindeyim. Kabartı olan trabzanımın arkasından dolandım. Tığımı çektim. Ve bir tane ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doluyorum. Arkadakinin tepesine batıyorum. Ve bunun üzerine 2 tane ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doladım. Şimdi kabartının olduğu yerdeyim. Kabartılar zaten bir tık öne çıkıyor. Bakın aşağıyla bağlantısı var. Kabartının olduğu yerdeyim. Bunu öne çıkardım. Tığımın arkasından geçirerek ipimi çektim. Ve bir tane ikili trabzan. Tığımın üstüne ipimi doladım. Ve arkadakinin üzerine batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımın üstüne ipimi doladım. Tekrardan kabartımın olduğu yerdeyim. Kabartımın arkasından geçirdim tığımı. İpimi çektim. Ve kaçtı. Şöyle ipimi çektim. Ve ikili trabzan. Doladım ipimi. Arkadakindeyim bakın. Arkadakine battım. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı yeri bir daha battım. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Doladım ipimi. Şimdi kabartının olduğu yerdeyim. Kabartının arkasından dolandım. Tığımı. İpimi çektim buradan. Ve ikili trabzanımı yaptım. Doladım ipimi. Arkadakindeyim bakın. Arkadakinin üzerine de 2 tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar kabartılarımızın arkasından geçerek bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve arkadakilerin üzerine de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kabartılar zaten belli oluyor. Arkadakiler de zaten şu şekilde bakın geriye doğru çekiliyor. Elinizdeki örnekte de göreceğiniz üzere. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Şöyle kabartılarımı göstermek istiyorum. Bu ışıkta biraz galiba sorun var. Şöyle mi daha iyi? Böyle daha iyi gibi. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane kabartımı yaptım. Yani 14. ihtiyacım var. Her sırada 14 tane olacak. Şimdi son kabartımı yapmıştım. Ve yanındaki yani arkasındaki trabzanımın tepesine batıyorum 2 tane. İkili trabzanımı yapıyorum buraya. 1, 2. Tam üstüne ipimi doladım. Şu ortada bakın bir tane daha kabartı yeri var. Oraya da batıyorum ve 14.sünü buraya yapıyorum. Kabartıyı. Şurada başlangıçta 2 tane zaten yan yana ikili trabzanımız vardı. Şimdi bunun içine direkt giriyorum ikisinin ortasına. Şöyle ikisinin tam ortasına. Üzerindeki zincirlere batmıyorum. İkisinin ortasına girdim. İlmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tam üstüne ipimi doladım. Bu ikisinin ortasına tekrardan giriyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Şimdi bu sırada da tekrardan ikişer ikişer yapacağız. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tam üstüne ipimi doladım. Şimdi şurada kabartılı bölgem belli oluyor. Bunun tekrardan altından girdim tığımla. Üzerine ikili trabzanımı yaptım. Tam üstüne ipimi doladım. Şurada kabartım var. Bakın. Arkada da 2 tanesi duruyor. O ikisinin ortasına giriyorum. Orta noktasına boşluk var ikisinin ortasında. İkisinin ortasındaki boşluğa girdim. Ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Doladım ipimi. Şimdi kabartımın olduğu yerdeyim. Kabartımın arkasından dolandım. Ve onun arkasından dolanıp bir tane ikili trabzanım yaptım. Doladım ipimi. Bakın tekrardan yan yana 2 tane trabzan yaptığım bölgedeyim. İkisinin ortasına tekrardan girdim. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Bu sırada bir kabartı, 2 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Kabartının olduğu noktadayım. Bunun tekrardan bunun arkasından tekrardan dolandım. İkili trabzanımı yaptım. Doladım ipimi. 2 tane ikili trabzanımın olduğu bölgedeyim. İkisinin ortasına girdim ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı bölgeye. Aynı boşluğa girerek tekrardan doladım ipimi. Tekrardan kabartının olduğu noktadayım bakın. Artık kabartılar hiçbir şekilde sizi şaşırtmayacaktır. Bundan sonra çünkü çok net bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru çok belirgin oluyor. Çok belirgin yani. Nasıl ışıktan o kadar belirgin olmuyor ki ben bile kendim gördüğüme inanamıyorum yani kamerada. Şu şekilde bunları tamamen devam ettiriyoruz. Şöyle yapalım. Kabartıların üzerine ikili trabzanımızı kabartı bir şekilde arkasından dolanarak 2 tane yan yana olanların da aralarına batarak 2 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ettirelim. Şimdi kabartım yapmıştım. İkisinin ortasına battım trabzanlarımın. 2 tane ikili trabzanım yapıyorum. Ve kabartımın etrafından dolanıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan yandaki 2 tane trabzanın ortasına batıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Tekrar sıra sonuna geldim. Tekrardan 13 tane yaptım. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum. En son kabartımın da üzerinden şöyle altından ipimi geçirdim. Tığımla birlikte ve ikili trabzanımı yaptım. Şu başlangıçta 2 tane trabzanımız olduğu için buraya başka bir şey yapmıyoruz. Şuradan bağlayacağız normalde. İkisinin ortasına giriyorum bakın. 2 tane trabzanımın şu orta boşluğuna girdim. İpimizi bu şekilde kaydırdık. Buraya 3 tane zincir. Şimdi şöyle şu böyle bir kalsın. Ne yaptık şimdi? Onu bir tekrarlayalım. Bir taraftan daha güzel belli olur. Bu taraftan daha iyi belli olur. Ters tarafından göstermek istiyorum. Şimdi 14 tane trabzan. Üzerine kabartmalarımızı belli etmek için bir sıra ördük. Bu taraftan daha iyi belli olur. Trabzanlarımızı yaptık 14 tane. Üzerine kabartmalarımızı belli etmek için bir sıra ördük. Aralarda bir tane trabzan vardı. Kabartma bir trabzan, kabartma bir trabzan şeklinde. Sonra ikinci sırada yani üçüncü sırada daha doğrusu bir kabartma, arada 2 tane, bir kabartma, arada 2 tane trabzan şeklinde devam ettik. Dördüncü sıramızda tekrardan bir kabartma, 2 tane trabzan, bir kabartma, 2 tane trabzan şeklinde devam ettik. Şimdi bu 5. sıramızda
arttırmalarımız olacak. Şimdi ipimizi kaydırma işlemiyle bu orta noktaya aldık. Neredeyim? Pardon. 3 tane zincirimizi çektik. 1, 2, 3. Sonra şu ikisinin ortasına batıyorduk. Tekrar ikisinin ortasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane oldu. Şimdi toplamda 4 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4. 2'yi de 4'e çıkardık. 4 tane zincirimle birlikte 4 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Şimdi tekrardan kabartımın olduğu bölgedeyim. Buraya bir tane trabzanımı yapıyorum. Şu ipimi çekeyim biraz. Tığın üstüne ipimi aldım. İkisinin ortasına tekrardan girdim. Bakın arkadaki trabzanlarımın ortasına girdim. Buraya da 4 tane. Değişen bir şey yok. 2 tane yapıyorduk. Şimdi artık 4 tane yapacağız. 3 ve 4 tane trabzanımı yaptım. Tekrardan kabartmamı yapıyorum. Bakın arkasından soktum tığımı ve kabartmamı yaptım. Tekrar doladım ipimi. Arkadaki ikilinin ortasına battım ve 4 tane trabzanımı buraya oluşturuyorum. 2 3 ve 4. Tekrardan aynı şeyi tekrarlıyoruz. Şimdi artırmalarımız bu şekilde. Bu sırada böyle devam edecek. Şuradan tekrar kabartmamı yapıyorum. Ve buralarda yaptığımız gibi aralarda 4'er tane trabzan yapıyoruz. Sonraki kabartmamız 4 trabzan kabartma şeklinde sıra sonuna kadar devam sonundayım. 4 tane trabzanımı yaptım. Son kabartımı bıraktım. Son kabartıyı da şimdi şurada birlikte örelim. 4 tane ikili trabzan, bir kabartı, 4 trabzan, bir kabartı, 4 trabzan, bir kabartı şeklinde bu alanımızı tamamladık. Şimdi ben tekrardan bakın şu ilk trabzanımın boşluğuna girdim. İpimi kaydırdım. Hemen bir yanındaki boşluğa tekrardan girdim. İpimi kaydırdım. Buraya 3 tane zincir. Evet, şimdi 2 tane kaydırdım. Tam şunun ortasına geldim. Bakın 2 trabzanım solda, 2 trabzanım sağda kalmış oldu. Şu kabartmalarımı saymıyorum. Ortadaki dörtlünün tam ortasındayım şu an. 3 tane zincir çekerek yukarı çıktım ve x'in şöyle 4'ün tam ortasından 2 3 4 tane trabzanımı buraya yaptım. 2 bir yanda, 2 yanda tam ortadan girmiş olduk. İpimi doladım ve kabartımı yapıyorum şimdi. Tığımın üstüne ipimi doladım. 2 bu yana, 2 bu yana ayırdık. Tam ortasına girdik ve 4 tane ikili trabzan. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Yaklaşık olarak şu dörtlü grubumuzu bir 6 sıra kadar ilerletmemiz gerekiyor. Az önceki bir tane yaptık. Onu saymayalım. 2 tane ikili yaptık. Üzerine bir tane dörtlü yaptık. Bunu saymayalım. Şimdi başladığımız sırayla birlikte toplamda 6 tane devam edelim. Ya da siz boyutuna, yani şöyle katlanmaya başlayacak çünkü bu ufak ufak. Hiç arttırma yapmayacağımız için. Bir 6 sıra sonra istediğimiz uzunluğa geldiyse oradan itibaren devam edelim. Şimdi şöyle aralara 4 tane ikili trabzan, bir kabartma, 4 trabzan, bir kabartma şeklinde devam ediyorduk. Bunu 6 sıra boyunca devam ettirecektik. Hatta benim ipim polyester makrame olduğu için biraz çekme yapıyor. Yani şöyle şu tarzda bir ipim var. Daha öncesinde de kullanmıştım. Bu biraz böyle giriyor kendini içe doğru. Daha doğrusu büzüştürüyor. Yani anlatamadım bir türlü. Büzüştürdüğü için böyle küçülüyor. Yani şöyle ifade edeyim. Bu şekilde ördüğümde 16 santime ulaştım. Ben 6 sıra boyunca değil 8 sıra boyunca devam ettim yukarıya doğru. Siz ipinizin kendi kalınlığı, inceliğine, artık hangi tarz bir iple örüyorsanız buna bağlı olarak 16 santime ulaştığınız noktada şimdi tekrardan bakın örmeye devam ediyoruz. 4 tane trabzan yapmıştım. Kaydırarak geldim 2 tanesinin ortasına. 2 sağda 2 solda bıraktım tekrardan. Tam orta noktaya örmeye devam ediyorum. 4 sıramız sona erdi. Burada tekrardan bir arttırma yapacağız. 2 3 burada şimdi toplam 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 5 ve 6. trabzanımı yaptım.
Geçiyorum yan taraftaki kabartmama. Şu kabartmayı da yapıyorum. Atlıyorum buradaki dörtlünün ortasına. Tekrardan bakın 2 sağda 2 solda bıraktım. Tam ortasına girdim. Burada tekrardan 6 kere batıyorum. 6 tane ikili trabzan yaparak sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. 6 tane trabzan, aralarda tekrardan kabartma şeklinde sona kadar devam edelim. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Bakın birleştirmedim henüz. 6 tane trabzanım var şurada. 3 zincir çekerek başlamıştık bir tanesine, ilkine. Onun üçüncüsüne batıyorum. Üçüncüsünün üzerine battım. Buradan ilmeğimi kaydırdım ve birleştirmiş oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şimdi devam ediyorum. Diğer trabzanların üzerine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi şu kabartma yaptığımız bölgeye geldik. Kabartma yaptığımız bölgede tığımın üstüne ipimi doladım. Tekrardan bakın altından girdim. Buradaki kabartmalarımızın devam etmesini istiyorum yukarıda da. Bu yüzden bu şekilde örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tekrardan pardon takmıyoruz. Hemen şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanın üzerine de sık iğnemi yaptıktan sonra tığın üstüne doluyorum. Tekrardan bakın kabartma bölgesindeyim. Bu kabartımı da tekrardan uyguladıktan sonra hemen şurada dibindeki trabzanımın tepesindeki zincire batarak sık iğnelerimi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. zincirim. Tekrardan tığımın üstüne ipimi doladım. Buraya ikili trabzanımı kabartmamı yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. 6 tanesini örüyorum. Sık iğne yapıyorum 6 tanesinin üzerine. Bir tane kabartma şeklinde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Böyle daha tok bir görüntü oluyor. Bakın ikisinin arasındaki fark gayet belli oluyor. Burası biraz daha yumuşak. Burası da biraz daha bir tık daha sertleşmiş oluyor ve daha tok bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Sık iğnelerimi bitirdim. Şimdi şu son kalan kabartmamı da yapıyorum. Böylelikle bu aşamayı sonlandırmış olduk. Şurada hemen bir zincirle başladığımız noktadan da birleştireceğim. İpimi buradan geçirdim. Bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle işimi çeviriyorum. Arka taraftan zincirime taktım tığımı. İpimi bu tarafa geçirdim ve artık kesebiliriz. Daha sonrasında şu aralardan saklayarak şurayı düzenlemiş olduk böylelikle bakın. Burası da muntazam oldu. Diğer taraflarda aynı şekilde daha güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Çantamızı bitirdik. Şöyle 2 tane kup yapacağız tutmak için. Çanta sapı. Şöyle bir miktar ipimi ayırdım. Bunu da dikmek için kullanacağım. Hemen zincir çekerek başlıyoruz. Çok basit zaten. Herkesin kolaylıkla yapabileceği 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk çektiğim zincire giriyorum ve buraya bir tane sık iğne yaptık. Şimdi içine bakın şurada hemen ortasından itibaren sık iğneler yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benim için 7 yeterli oldu. Hemen şuradan sırasına gelen yerden ilmeğimi kaydırdım. Şöyle çeviriyorum işimi, yaptığım şeyi. Bu ipi de arka tarafa alıyorum. Bu tarafa aldım. Dikeceğimiz ipi de bu tarafa çektim.
Şimdi bunu şöyle bir tane zincir çektim burada. Bakın hemen sırasında gelen zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne. Sırasındaki zincirimin tepesine battım. Sık iğne. Devam ediyorum. Burada hiçbir sayı yok. Dümdüz sık iğnelerle devam edeceğiz. Bu şekilde döne döne devam ediyoruz. Hiçbir şey yok dediğim gibi. Yani bunu nasıl ayarlıyoruz? Bir miktar ördükten sonra şuraya dikeceğiz, çünkü şu kabartımızın olduğu noktadan dikeceğiz. Şu kısa ipimizle bu noktadan başlayacak. Bu noktadan başlayacak ve şu noktada sona erecek. Ona göre şurada şöyle bir kavis verecek şekilde uzunlukta yaptıktan sonra bitiriyoruz bunu da. Şöyle yaklaşık olarak 20 santim uzunluğunda parçamı diktim, ördüm daha doğrusu. Hemen iğneme geçiriyorum. İğneyle sabitleme yapacağız. Şuradan bakın. Şu ilk katladığım zaman kabartılarım kenara geldi. Hemen bir ikinci kabartımdan onu dikip sabitliyorum buraya. Arkadan geçirdim. Daha sonrasında bir önden bir arkadan olacak şekilde burayı böyle iyice sağlamlaştırıyoruz. Bir tane arkadan aldım. Bir tane tam şöyle ortadan. Bir tane şu kenarından girmek istiyorum. Evet. Tekrardan şuradan girdim. Bu şekilde iyice sabitlememi yaptıktan sonra sıkıştı şurada. Arkadan şöyle ipimi 1-2 yürütüyorum. Belli noktalara geçerek şöyle şuralardan da geçiriyorum. İpimi buradan kesebilirim artık. Bu şekilde sabitlememizi yaptıktan sonra şunu şöyle düzgün bir şekilde tekrardan bu tarafa doğru tutuyorum ve buraya dikiyorum bu sefer de. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Ve ipime bağlı olarak da 3,5 numaralı tığ kullandım bu arada. İplerimizin üzerinde kaç numaralı tığ kullanmamız gerektiği yazıyor. Bununla birlikte bunu göze alarak sizler de kaç numaralı tığ kullanmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Böylelikle çantamızı bitirmiş olduk. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.